arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu videomda sizlere böyle kalpli bir paspas yapımını paylaşmak, anlatmak istedim. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. İnce bir halı kaydırmaz kullandım gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Şöyle şu şekilde ve bir de iğnemiz olacak. Kullandığım ipim şöyle kristal, pırıltı yumuş. Bu sakallı ipimiz simli gördüğünüz gibi. Diğer kalp olur için kullanacağım ipim de normal bir ipi arkadaşlar. Öncelikle şu şekilde ne kadar nereye istiyorsak arkadaşlarım kalp şeklini çizdim ben. Dilediğiniz her türlü şekli çizip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle gayet güzel oldu. Bir buraya, önceden buraya da düşünmüştüm ama sonradan vazgeçtim. Bir de bu köşesine yaparak sizlere anlatmak istedim arkadaşlarım. Şimdi şeklimizi çizdikten sonra hangi renkle yapacaksak o ipimize takıyoruz, iğnemize. Uçları şöyle küt olan iğneyi tercih ederseniz daha rahat edersiniz arkadaşlar. Şöyle alıyorum. İlk bakın çizdiğim yerden giriş yaptım. Kılavuz çizgimi takip ederek yukarıya doğru çıkış yapacağım arkadaşlar. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Bakın önü de gördüğünüz gibi. Şimdi ilk yerden taktıktan sonra bakın yukarıya doğru çıkmam gerekiyor. Hemen şu şekilde giriş yapıp şuradan alıp ipimi çekiyorum arkadaşlar. Şöyle çizgilerimi takip ederek çıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öncelikle ne çizdiysek onu bir şeklini oturtup daha sonra iç kısmını hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurma işlemini yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen yandan giriş yapıyorum. Zaten siyah yeri de aynı teknikle yapılması gerekiyor. Hiçbir zorluğu yok, gördüğünüz gibi böyle halı kaydırmaz gözükmeyecek şekilde, yani bu işlemi yaptıktan sonra üstünü kapatacağız arkadaşlar. Sakallı ipin kapatıcı özelliği daha fazla normal iplere göre. O yüzden de rahat edersiniz arkadaşlar. Şöyle çevirerek burayı da aynı şekilde bakın şuradan ve şuradan aşağıya doğru gidiyoruz. Evet, en uç yere geldiğimizde yine aynı şekilde giriş yapıp yukarıya doğru çıktık arkadaşlar. Ve şimdi şu şekilde yanından devam ediyoruz. Her bir karemizin üzerini kapatarak bu kısmı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz fazla sıkmayın. Şöyle gevşek bırakın. Bakın iğneyi aldım. Şöyle hemen çektim, bırakıyorum. Yani şöyle kabartılı yumuşak yumuşak dursun diye arkadaşlar. Buradan sonra buraya geldiğimizde onu göstereyim arkadaşlarım. Şöyle bakın şuraya geldik. Devam ediyoruz.
Şöyle şu boşluğu doldurup buradan böyle açıkta kaldıysa onları doldurarak devam edelim. Şöyle geldim. Şimdi aşağıya doğru bu şekilde hani gidiş geliş yaparak, isterseniz yine ilkinde yaptığımız gibi bütün hepsinin etrafını tek tek dönerek yapabilirsiniz. Yani yapım şekli bu şekilde. Böyle her bir karemizi kapatarak, açık delik bırakmayarak, açık yer yani halı kaydırmazın görünmesini istemiyoruz çünkü. O şekilde yani böyle kapatarak halı kaydırmazın üzerini tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle. Evet. Siyah olanı da bir miktar göstermek istiyorum. Onu tek kat taktım. Çünkü bakın kalın. Yani diğeri biraz daha ince. Bu simli olduğu için bir miktar da kalın arkadaşlar. Bakın bunun 2 katı neredeyse siyah kullandığım ipin 2 katı şeklinde. Bakın tek katı. Bu da bunun daha bir kalın bir sakallı ip. Onu da hemen hangi köşesinden başlayacaksak şöyle ben şuradan anlatayım sizlere. Şu boşlukları dolduracağız. Onu da şöyle aynı şekilde arkadaşlarım şu şekilde tutuyorum. Alttan kaçmaması için her bir karemin içerisinden bu şekilde buradan giriş yapıp buradan çıkartıyorum. Şöyle şurayı da aynı şekilde yine hiç yer atlamıyoruz. Yani hiç boşluk atlamadan birbirine hemen yanından alarak tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Halı kaydırmaz gözükmesin diye. Şöyle boşluklara da inerken yine iç kısmını doldurduğumuz teknik gibi, yani yine halı kaydırmaz gözükmesin diye bakın hemen şuradan mesela geri dönelim. Şu aradaki beyazlık gözükmesin. Şöyle aldım. Şuradan tekrar giriş yapıp aşağıya iniyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Kenar kısımlarını yani yaparak devam da edebilirsiniz. En son bitirdiğinizde baktınız hani eğer çok şey gözüküyorsa, bu şekilde halı kaydırmaz gözüküyorsa, şimdi onu da hemen sizlere göstereyim. Şurayı çevirdim. Bakın. Bu şekilde gözükmesini istemediğimiz için hemen sarma işlemiyle geri geçiyorum. Ayrıca bir daha tekrar hani paspas bittikten sonra veya yaptığınız iş paspas, yolluk, seccade yapabilirsiniz. Bu işimiz bittikten sonra bir daha şey yapmamak için, geri dönmemek için bu şekilde yaparken, yani bu kısmını tamamladıktan sonra ilk sırayı bu şekilde bir daha üzerinden geçerek geri dönmemiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle bakın, şurada fark ettiniz mi? Hemen bir tane beyazım var. Orayı da ipim arkada. Hemen giriş yapıyorum şöyle ve oradan orayı da kapatıyorum. Sakallı ipin kapatıcı özelliği burada işimize çok yarıyor arkadaşlar. Şöyle tamamlıyoruz bu kısmı. Aynı yaptığımız yerin üzerinden bir daha geçmiş oluyoruz böylelikle. Şimdi bu tarafa doğru çevirelim şöyle ve bir daha oradan çıkarttım. Bakın şurayı, köşeyi geldik. İkinci sırayı hemen tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde kapatarak şöyle çektim, bakın. Kapatarak buraları da tamamlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kalp deseni yerine başka farklı desenler de çizerek yapabilirsiniz. Buraya da geri dönmemek için yine burada bakın beyazlık var. Onu da hemen kapatıyorum.
şekilde ve devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.